Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda uyarılarımızı yapacağız. Dolar TL kuru çok can yakabilir. Bunu neye dayandırarak söylüyoruz? Dolar yorumu ve teknik analiz yöntemine dayandırarak bu yorumumuza böyle bir başlık attık. Şimdi dolar almak isteyenler olacak. Dolar uçacak, kaçacak şeklindeki yorumlara kanıp çok üst seviyelerden dolar almak isteyen arkadaşlarımız ve bizi takip eden yatırımcı dostlarımız olacaktır. O yüzden dolar TL kurunu şimdi şu an zirve bölgelerindeyken bir inceleyelim. Bakalım teknik analiz bize ne diyor, ne türden bir uyarılar veriyor. Sizlerle birlikte bunu burada bulalım. Evet sevgili dostlarım, dolar TL kuruna baktığımız zaman 8.80 önemli bir tepeydi. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artışıyla, faiz indirimiyle birlikte bu tepe 8.80 üzerinde 8.90 seviyelerini trading verilerine baktığımız zaman, investing verilerine baktığımız zaman 8.90 seviyesine kadar bu yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bizler dolar TL kuru daha hangi seviyeye kadar gidebilir? Bunu teknik analiz yöntemini kullanarak nasıl bulabiliriz? Şimdi beni çok iyi dinleyin arkadaşlar. Özellikle burada videoyu durdurup gidip kağıt kalem almanız da sizin faydanıza olacaktır. Özellikle elinde dolar bulunduran arkadaşlar için. Evet sevgili dostlarım, şimdi dolar TL kurunda buradaki tepeleri birleştirdiğimiz zaman bizler için direnç oluşturabilecek seviyeyi sizlerle birlikte biz de burada göreceğiz. Evet, şu iki zirve tepeyi birleştirdiğimiz zaman dolar TL kurunda bize direnç olabilecek, direnç gösterebilecek seviye sizlerle birlikte hemen bulduğumuz zaman buradaki 8.91 seviyesi. Evet, 8.91 seviyesi dolarda bize direnç gösterebilecek önemli bir seviye. Şimdi bu seviye üzerinde bu hafta itibariyle bir kapanış yapabildik mi? Hayır, yapamadık. O yüzden bizler için ilk önemli direnç bölgemiz şurada bulunan, burayı işaretleyelim, 8.91 direnç bölgesi olacak. Bu çok önemli. Bunu mutlaka dikkatle takip edin arkadaşlar. 8.91 cepte. Bu 8.91 direncini dolar TL kurunda sizlerle birlikte işaretledik. Yani bu 8.91 şimdi haftalıkta size burayı açacağım. Neden bu 8.91 önemli olacak? Bunu haftalıkta daha iyi anlayacağız. Şimdi biz burada günlükte daha kısa periyottan baktığımız için 8.91 sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Bakalım bu 8.91 üzerinde dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar gelebilecek mi? Ve dolar TL kuru bu seviyeler üzerinde kapanış yapabilecek mi? Farz edelim 8.91 kırıldı. Bakın şurada 8.91 seviyesi kırıldı. O zaman dolar TL kurunda bizler için ilk önemli ikinci direnç seviyesi de şuradan geçen, gene günlükte bize yol gösterebilecek olan 9.30 seviyesi. Tabi dolar TL kurunda bu 9.30 seviyesine gelebilmemiz için öncelikle bizlerin 8.91 üzerinde kalıcılık sağlamamız şart. 8.91'i yukarı yönlü kırmamız durumunda 9.30 TL'ler civarına doğru giden bir dolar kuru sizlerle birlikte izleyebiliriz. Peki bu 9.30 seviyesine gelinceye kadar arada bizler için hangi dirençler olacak? İlk etapta 9.03 ve onun üzerinde de 9.17 direnç bölgeleri gene bizleri karşılayacak olan önemli direnç bölgeleri. Hemen grafiğimizi haftalığa çevirip baktığımız zaman ise arkadaşlar haftalıkta daha farklı bir grafik izliyoruz. Bunun nedenlerinden biri de gene haftalık bazda baktığımız zaman bizler için şuradaki bölge çok önemli bir bölge. Bu da takriben 9.03 seviyelerine denk gelen bir direnç bölgesi.
Bakın şöyle daha net sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar burada hatta 9.01 seviyeleri 9.03 seviyelerine doğru gelen bir direnç seviyesi. Bu direnç seviyemizi neye göre tespit ediyoruz? Bunu da grafiği küçülttüğümüz zaman şuradaki üst tepelerden gene bir trend çizgisi alıp bunu birleştirdiğimiz zaman dolar TL kurunda burada üst seviyenin 9.03 direnç bölgesinden geçtiğini haftalıkta görüyoruz arkadaşlar. Yani haftalıkta bir dolar TL kurunda 9.03 seviyesi üzerinde bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarı yönlü hareket olasılığımız çok az. Buradan peki dönüşler nerelere kadar inebilir? Bakın şurada bir üçgen oluşumu var. Bu üçgen oluşumunda da takip edeceğiniz önemli seviye 6.862 seviyesinden geçen bölge. Bunu da nasıl yorumlayabiliriz? Aşağıda haftalıkta 8.62. Bakın şuradaki 8.62 destek bölgesi. Bu 8.62 destek bölgesi eğer ki ola ki aşağı yönlü kırılır ise hemen pozisyonlarımızı long'tan short'a çevirmek önemli olacak. Bu hafta itibariyle bu 8.62 önemli bir stop yeri olarak dolar TL kurunda gözükmekte. İkinci bir önemli yerimiz ise arkadaşlar dolar TL kurunda 8.80 destek bölgesi. O da tam şu bölgeden geçen bir 8.80 destek bölgemiz var. Bu da son dolar TL kurunda görülen tepe zirvesi. Bu 8.80'de gene bizler için önemli bir direnç bölgesi olarak gözükecek. Ve takip edilecek bölgeler arasına girmekte. Gene grafiğimize döndüğümüz zaman bakın şuradaki tepeler ve şuradaki zirve yerlerini birleştirdiğimiz zaman buralardan geçmişe yönelik grafik incelendiğinde bu bant üzerinde dolar TL'nin kalıcı olamadığı gözükmekte. Yani bu bantın üstünden geçen trend çizgisi yukarı yönlü kırılmadığı sürece burası kuvvetli bir direnç gösterecek olan önemli bir bölge. O yüzden bu bölge üzerinde bir kapanış görmediğimiz takdirde dolar TL kurunda daha da yukarılara gidecektir şeklinde yorum yapmamız yanlış olur arkadaşlar. En azından bu hafta içerisinde yani belli başlı kapanışları görmeden buralardan yeni pozisyon alacak olan arkadaşlar olursa canları çok kötü yanabilir. İkinci bir köpük bölgesi ise dolar TL kurunda bakın şöyle bu köpük dediğimiz yer iğnelerin olduğu bölgeleri birleştirdiğimiz zaman bu köpük olan bölgeyi de sizlerle birlikte bulacağız. Evet. Şimdi ikinci varsayımımız dolar TL kuru buradaki kuvvetli direnci aşabilir ise bakın şuradaki biz buna 9.01-9.03 bölgesi diyelim. Buradaki kuvvetli direnç bölgesini aşabilir ise bu sefer önünde ikinci kuvvetli direnç bölgesi de 9.17 seviyesinden geçen bu köpük alan bölgesi dediğim benim bölge olacak. Bakın şu köpük alan bölgesi dediğim yer burası da 9.17 seviyesinden geçen bölge. Elinde dolar kuru olan arkadaşlar tekrardan dolar TL kurunda özellikle 9.17 ve 9.03 seviyesini tekrardan dolar TL kurunun bu seviyeleri test edeceğini düşünüyor iseniz mutlaka ilk etapta şuradaki 8.80 destek bölgesi sıkı takiminizde olması gerekli. İkinci destek bölgesi 8.74 bölgesinden geçen önemli bir destek ve üçüncü destek bölgesi ve önemli bir stop bölgesi olarak gördüğüm bölge
Burası da 8.62 bölgesi. Bu destekler dolar TL kurunda sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekli. Özellikle 8.80 desteği sıkı bir şekilde takibinizde olması gerekli. Çünkü dolar TL kurunun buradaki direnci aşamaması durumunda oynayacağı bant aralığı ilk etapta, bakın arkadaşlar, şuradaki 9.03 aralığını bu hafta aşamadığı takdirde oynayacağı bant aralığı 9.03 8.62 bant aralığı olur. Hemen şöyle bant aralığımızı oluşturalım ve bu bant aralığımızda şurada gördüğünüz aralık. 9.03 üzerine atmayı başarır ise, evet, sıkı bir şekilde beni dinlediğinizi umaraktan, 9.03 üzerine atmayı başardığımız takdirde ise gene kuvvetli bir direnç gösterecek olan bölge 9.17 seviyesinde bulunan şuradan geçen köpük alanı dediğimiz bölge 9.17 direnç bölgesi olur arkadaşlar. Genel anlamda bir strateji yürütecek olursanız yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla ben sizin yerinizde olsam ilk etapta kendime destek olarak 8.80 bölgesindeki desteği hem de pivot bölgesi olarak bu destek bölgesini takipte kalırım. Bu dolar TL bu 8.80 desteği üzerinde kapanışlar yapıp yapamıyor mu? İlk etapta bunu takip ederim. Bu destek üzerinde kapanışlar oluyor ise 9.03 ve 9.17 direnç bölgelerini gene sıkı bir şekilde takipte kalırım. Unutmamak lazım ki 9.03 ve 9.17 dönüşlerinde dolar TL kuru tekrardan 8.62 seviyesinde bulunan bölgeyi tekrardan test edebilir. Bu potansiyel var. Buradaki üçgen içerisindeki hareket yukarı yönlü aşılmadığı müddetçe, yani 9.17 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı müddetçe buradaki hareket daha da hızlanacak dememiz için henüz erken. Fakat 9.17'yi aşır, üzerinde tutunabilir, kapanışlar gelebilirse işte o zaman dolar TL kurunda önlenemeyecek 9.60 seviyesine doğru giden bir yükselişte kaçınılmaz olur. Hafta içi gene dolar TL kurunu ben de sizlerle birlikte takipte kalacağım. Çünkü önemli bir hafta olacak. Vakit bulabilir isem gün içerisinde size kısa videolarla bilgilendirmeler gene yapacağım. Fakat çok önemli olacak bir hafta. O yüzden bu verdiğim seviyeleri mutlaka takipte kalın. Çoğu analistçi 8.80 üstündeki zaten destek ve dirençleri size çıkartamayacaktır. Ben uzun çalışmalarım sonucu size buradan geçecek destek ve direnç noktalarını da elimden geldiği kadar bulmaya ve sizleri uyarmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşların hepsini de kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.